Merhabalar Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Bu gördüğünüz cıvıl cıvıl rengarenk örmesi kolay ama bir o kadar da şık kaza. Gelin beraber örelim. Elinizde kalmış ipleri değerlendirmek için de çok ideal bir model. Söktüğünüz belki başka kıyafetlerden söktüğünüz ipler de olabilir elinizde. İnce olanları çift kat yapabilirsiniz, 3 kat yapabilirsiniz ve aynı kalınlıkta, aynı dokuda olması gerekiyor. Kış içinse kış için olan ipleri, yaz içinse yaz için olan ipleri bir araya getirerek böyle harika kıyafetler örebilirsiniz. Hem de bir geri dönüşüm olur. İster crop olarak örebilirsiniz, ister benim ördüğüm kadar ya da daha uzun. İstediğiniz zevkinize göre renkleri de tekrardan kendi renklerinize göre uygulayabilirsiniz. Yani çalışması çok kolay. Arttırması, büyütmesi, küçültmesi çok kolay. Zaten videoda hepsini anlattım. Bütün elinizde kalmış ipleri değerlendirmek için de dediğim gibi harika bir model. Çok da kolay. Özellikle yeni başlayanlar için. Hadi başlayalım. Elinizde bulunan ya da diğer kıyafetleri sökmüşsünüzdür, kalmıştır. Bu ipleri bir araya getirip bu harika kazağı örebiliriz. Yeter ki kalınlıkları ve dokusu, içeriği aynı olsun. Yani kış için örüyorsanız içinde hepsinin yün olması gerekiyor. Kalınlıklarını tutması gerekiyor ya da ince olanı çift kat yaparak diğerlerine uydurabilirsiniz. Ya da 3 kat yaparak hiç önemli değil. Yeter ki elimizdeki ipleri birbirine denkleştirip harika kıyafetler, kazaklar, bluzlar çıkartabiliriz bu modelde olduğu gibi. Ben de elimde başka projelerden kalan iplerle çalışacağım bu kazağı. Çok fazla renk gibi gözükse de ama kazakta çok canlı duracağını düşünüyorum. Ya da sade tek renkte de örebilirsiniz ya da daha az renk kullanabilirsiniz. Tamamen elinizdeki iplere ve zevkinize göre davranacaksınız. 7 numara 4 milim, 7,5 numara 4,5 milim 2 tane tığ kullanacağım. 4 numara 4 milim olanla lastik kısmını, yarım milim kalın olanla da beden kısmını öreceğim. Lastik kısmının biraz daha sıkı olması gerekiyor. Yakadan başlayacağız. Sonra desene geçip aşağı doğru örerek devam edeceğiz. Şimdi yaka için lastik örüyoruz. 4 milim tığ kullanıyorum bu lastikte. Ne kadar geniş istiyorsanız lastiği o kadar örüyorsunuz. Sekiz, bu yeter gibi duruyor. 8, 9. zinciri de çekip hemen yanındaki zincire bir sık iğne, 8 sık iğne örüyorum. İsterseniz biraz daha kalın, 9, 10 zincirle de örebilirsiniz tabii ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. Bir zincir dönüyorum. Şimdi şu ilmeğin tamamını değil, arka kısımdaki ipi alıyorum. Böyle kazaklarda, etek ya da pantolon kemerlerinde çok kullanıyoruz bu tarz lastiği ya da daha başka bir lastik türü var. Onu da çok kullanırım. Bundan sonraki öreceğim kıyafeti belki o lastiği kullanabilirim. Şimdi böyle bir lastik kullanıyorum. İlk sık iğneyi atlamıyoruz.
Yeni başlayanlar için bu bir gözden kaçma ilmeği olabiliyor. Başlangıç ve bitişler. İlmek eksilebiliyor ördükçe ya da artabiliyor. O yüzden başlarken ve biterken dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kısa bir süre sonra da el alışıyor, göz alışıyor. Daha rahat örebilirsiniz. İlk ilmeği ve son ilmeği unutmayacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Rahat bir yaka olması gerekiyor. Kafadan geçerken zorlamaması gerekiyor. Daha açık isterseniz biraz daha büyük yaka örebilirsiniz. Ben normal, ne çok açık ne çok boğaza dayanan rahat bir yaka örmek istiyorum. Bu şekilde örerek şimdi devam edeceğim. Yeter uzunlukta ördükten sonra birleştirip kapatacağım. ...31 santim. Yarısı, tamamı 62 santim yaka ördüm. Sıra olarak da 120 sıra. Bu işaret iğnelerinin olduğu yerler artış noktaları, köşeler. Şöyle kollar için 25 ilmek var. Yani 25 sıra. Bedenler için de 33 sıra var. Yani 2 beden, 2 kol ve 4 tane artış noktası, köşe noktası, hepsi 120 ilmek. Yani bu yaka 62 santim, 120 sıra. Ve her sırada bir ilmek zaten. Yani 120 ilmek üzerinden başlayacağız. Lastik 120 sıra, fakat bu tamamen sizin ölçünüze bağlı. Bunu daha da küçültebilirsiniz. Bir kuracağım şuradaki desenden bir tane eksik yaparsanız, yani daha daraltmak isterseniz, mesela 120 değil 100 sıra örebilirsiniz. Ya da büyütmek için ona göre her bir desen için mesela 4 zincir eksik, 4 zincir fazla çekebilirsiniz. Her bölüm için ama. Yani bu hem kollarda hem bedenlerde olacak bu artışlar. Artı 4 tane artış noktası. Benim 120 sıra, yani 120 ilmek üzerinden çalışacağız. Şöyle kullanacağım renklerin en açığı bu. O yüzden bunu kullanıyorum, daha anlaşılır olması için. Bir ilmek şöyle sıkılaştıralım. Şimdi şu işaret iğnesinin olduğu ilmekten ilmek kaydırarak bağlayalım. 1 2 3 4 zincir. 3 zincir trabzan için, 1 zincir de aradaki boşluk için. Aynı ilmeğin içine bir trabzan daha örüyoruz ve köşeyi oluşturuyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Diğer ilmeğe bir trabzan, yanındaki ilmeğe bir trabzan, yanındaki ilmeğe bir trabzan. Şimdi bu lastik biraz böyle merdiven görüntülü. Üstte bir ilmek, alt seviyede bir ilmek, üstte bir ilmek, alt seviyede, yani ilmeklerin dış ipine batarak örünce böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi şu altta görünen kısım bir ilmek, üstte görünen kısım bir ilmek. Yeni başlayanlar için biraz karışık görünebilir ama birkaç kere örerseniz zaten gösteriyor kendisini. Köşe, bir zincir, bir ilmek, 3 tane trabzan yan yana, bir zincir, bir tane ilmeği atlıyoruz diğerine,
Gene 3 trabzan. Yanındakine, yanındakine, bir zincir, bir tane atlıyoruz. Yanındakine, yanındakine, bir zincir, buraya atlıyorum, diğerine, yanındakine, yanındakine, burası kol. Kol için 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Şimdi köşeyi örüyorum. İşaretli olan iğnenin ilmeğine bir zincir, bir ilmek atlıyorum, diğerine, bunu da çıkaralım, bir zincir, gene aynı ilmeğin içine köşe. İki köşe arasında 6 tane üçlü grup trabzan var. Şimdi beden için örüyoruz. Beden içinde 8 tane öreceğiz. Köşeden sonra gene bir zincir, bir ilmek atlıyoruz, diğerine, yanındakine, yanındakine, gene yan yana 3 tane, bir zincir, bir tane atlıyoruz, diğerine, 3 tane trabzan yan yana. Burada 6 tane örmüştük. Şimdi beden kısmında 8 tane örüyoruz. Sonra gene aynı bu şekilde kol için 6 tane, beden için 8 tane örüp başladığımız noktaya geliyoruz. Araya bir zincir, başladığım noktaya, köşenin içine sırayı bağlıyorum. Bu benim istediğim ölçüde ilmek sayısıyla başladım ve örüyorum. Siz de kendi ilmek sayınızı belirleyerek başlayacaksınız. Ne kadar genişlikte yaka istiyorsunuz? Kol genişliğini ne kadar istiyorsunuz? Beden uzunluğunu ne kadar istiyorsanız bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Şu ip mesela inceye yakın, orta kalınlıkta bir ip. 4 numara lastik ördüm. 4,5'la bedeni örüyorum. Siz de ipinize göre davranacaksınız. Çok kalın olmayan iplerle örerseniz aşağı yukarı bu ölçüyü tutturabilirsiniz. Ama daha kalın ya da daha ince iplerle örerseniz tabii ki ilmek sayılarında değişiklik yapacaksınız. Ben 120 ilmek üzerinden, yani lastiği 120 sıra ördüm. Bunların her biri bir ilmek. Siz isterseniz mesela düşürmek istiyorsunuz. Çok kalın ip kullandınız. 104 ilmeği düşürüp kollarda 5 tane, bedende 7 tane şu grup trabzanlardan örebilirsiniz. Tabii şunu şöyle de hesap edebiliriz. 3 trabzan, bir boşluk, 4 tane. Bu tekrarlanıyor çünkü sürekli yinelene aynı ilmek sayısı üzerinden devam ediyor. Yani eksiltmek isterseniz 4 ilmek üzerinden eksilteceksiniz. Arttırmak isterseniz de 4 ilmek üzerinden arttıracaksınız.
Bu arttırmayı da sadece bir bölümde değil, her iki kol, her iki beden içinde yapacaksınız. Şimdi bu ölçü, devam eden ölçü bu şekilde. Bunun üzerinden örüyoruz ve artık sürekli desenimizi de yineleye devam edeceğiz. Köşelerde artış noktalarımız, köşe yanlarında ve 3 trabzan, 1 boşluk, 3 trabzan, 1 boşluk olarak devam edeceğiz. Şimdi gene aynı iple devam edelim. 2 sıra örelim her renk için. 1, 2, 3, 4. Köşenin içine ikinci sıranın köşesi. Hemen boşluğa bir zincir çekiyoruz ve 3 trabzan örüyoruz. Bir zincir, diğer boşluğa 3 trabzan, boşluklara 3 trabzan, araya bir zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 oldu. 6 grup trabzanla başlamıştık. Şimdi bu 7 oldu. Köşeye geldik. Hemen bir zincir, köşeye ikinci trabzan, araya bir zincir. Devam ediyoruz. Yine bir zincir ve hemen ilk boşluğa sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi renk değiştiriyorum. Siz isterseniz her sırada renk değiştirin. İsterseniz geçişli ipler kullanın. Ama dediğim gibi elinizdeki renkleri kullanırsanız ister 2 sıra, ister 1 sıra, ister 3 sıra, nasıl isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Aynı başlangıç yerinden devam ediyoruz. 4 zincir gene. Bir zincir ve ilk köşenin yanındaki ilk boşluktan 3 trabzan, gene bir zincir, gene diğer boşluğa ve aynen 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir örerek devam ediyoruz. Şu kol genişliğini bir ölçelim. Fikir vermesi açısından 19 santim. Şöyle bedenine bakalım. Tam 40 santim o da. Bir de yakadan itibaren bakalım. 22 santim. Bu ölçüler sadece fikir vermek açısından. Siz kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Şimdi sayısını da hemen vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra ördüm. 14. sırada, yani şu kırmızının ikinci sırasında, şimdi kol kısımlarını şuralardan birleştireceğiz ve sadece bedeni örmeye devam edeceğiz. Sonrasında da kollar. Sırayı köşede tamamlıyorum. İlmek kaydırıyorum. Şimdi şurası kol evi, kol genişliği. Şuradaki köşeleri birleştirip bedene örerek devam ediyorum. Buradaki köşeye de ilmek kaydırıyorum ve köşeler birleşti.
Şöyle bir zincirle boşluğa geliyorum. Hemen köşenin yanındaki boşluğa. Artık artışlarımız olmayacak. Köşeler bitti. Artık düz olarak hiç arttırmadan, eksiltmeden örüyoruz. Sıra başına hemen bir 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 2 trabzan. 3'e tamamlıyoruz trabzanları. Bir zincir boşluğa. Bir zincir boşluğa. Aynen ördüğümüz gibi köşeler birbirine birleşti ve sıra başı. Sırayı, yani diğer köşeye kadar olan sırayı tamamladım. Şurası köşe. Şöyle alıyorum. Köşeye hiç batmıyorum. Buradaki köşeye de hiç batmıyorum. Araya bir zincir çekip şuradaki köşenin yanındaki boşluğa batıyorum. Şuradaki gibi. Buradaki köşeye hiç batmadan köşenin yanındaki boşluğa 1 2 3 trabzan. Şurası köşe ve burası köşe. Aynen devam ediyorum. Bedeni yuvarlak bir şekilde örerek istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Şöyle birleştirdikten sonra sıra başına geliyoruz. Bir zincir, köşeyi birleştirdiğimiz noktaya 3 trabzan. Bir zincir ve sırayı bağlıyoruz. Şimdi ben renk değiştirerek devam ettiğim için şimdi başka renge geçeceğim. O yüzden burada bırakıyorum örgüyü. Siz düz örerseniz ya da farklı kombinasyonla örerseniz nasıl devam ediyorsunuz? Çünkü ek yeri çok önemli. Bu ek yerini şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan. Gene aynı şekilde örerek devam edeceğim. Sıranın bitiminde şuradaki boşluğa 2 trabzan örüp üçüncüyü buradaki zincirle tamamlayıp sonrasında bu boşluğun içine trabzanlarla gene öteki sıraya geçeceğim. Bu şekilde trabzanlarla devam edilecek. Düz örerseniz ya da başka türlü renk kombinasyonu yaparsanız. Ama ben renk değiştireceğim için burada bırakıyorum ve başka renge geçiyorum. Şuradaki boşluktan devam ediyorum. 3 zincir, bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Gene 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan,
Aynen deseni devam ediyoruz. Sırayı tamamlayıp şimdi bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? 1 2 3 4 zincir doluyorum. Yandaki boşluğa 3 trabzan. Sıra sonunda 2 trabzan ve 4 zincir çekerek başlamıştık. 3. zincire bağlıyoruz. Şimdi renk değiştireceğim. 2 sırada bir renk değiştiriyorum. Düz örseydim, yani bunu burada bırakıyorum. Keseceğim ipi. Ama eğer devam ediyor olsaydım hemen buradaki boşluğa gene 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam edecektim. Sonraki sırada tekrar burada yaptığım gibi 4 zincir çekip boşluğa, yani bir yandaki boşluğu dolduruyoruz. Diğer sırada 4 zincirle diğer boşluğa geliyoruz ve bitiş ve başlangıç yeri hep aynı hizada kalarak devam ediyor. Bu önemli. Yani başka türlü yapsaydık, başka türlü bir ek yeri oluşsaydı bu çapraz bir şekilde bitene kadar yeri değişecekti sürekli. Ama biz bunu istemiyoruz. Hep aynı yerde düz bir çizgi halinde ilerlemesini istiyoruz örgü bitene kadar. Şimdi bu ipi değiştiriyorum. Aynen buradan başlıyorum. Şimdiye kadar nasıl ördüysek aynı şekilde örerek istediğim uzunluğa kadar devam ediyorum. Bu koltuk altı birleşmesini nasıl yapmıştık? İlk birleşmeyi iki köşeyi hemen birbirine tutturup sonra 3 zincir çekerek sıraya başlamıştım. Bu yeni bir sıra. Şuradaki birleşme sanki bir alt sırada olmuş gibi gözüküyordu. Fakat burada şöyle geldik ve düz devam ettik. Şuradaki köşeler aşağıda kaldı. Şöyle. Hiç bunlara dokunmadan devam ettik. Şimdi buradaki sıra eşitliğini sağlamak için, yani görüntüyü eşitlemek için kol örgüsünü şu iki köşeyi birbirine ekleyerek başlatacağız. Kırmızı örüyoruz ikinci sırasını. Hemen birleştirdim. Şöyle. Ve yan tarafa geçiyorum şimdi. Şu yan boşluğa geliyorum. İlmek kaydırıyorum. Bakın. Aynen diğer tarafta olduğu gibi burada da köşeler birleşti. 3 zincir. Gene trabzan. 1 zincir. Diğer boşluğa. Aynen örgüyü nasıl ördüysek şimdiye kadar aynı şekliyle devam ediyoruz. Tabii bunu istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Renkleri istediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz. Kolları düz örebilirsiniz. Düz renk örebilirsiniz. Tamamen elinizdeki ip miktarına, zevkinize göre davranarak örebilirsiniz. Şuradaki köşe noktalarını birleştirmiştik. Sonra sıraya başladık. Köşenin yanındaki boşluğu da 3 trabzan ördükten sonra araya bir zincir ve ilk trabzana bağlıyoruz. Ben ipi burada koparmak zorundayım. Çünkü iki sıra değiştiriyorum. Siz isterseniz dediğim gibi düz de örebilirsiniz. Şimdi diğer kolu hemen başlayalım. Şurada köşeleri birleştirerek başlamıştık örmeye. Köşenin hemen yanındaki boşluklara batarak başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Burada bitiriyoruz. Şöyle. Üç zincir, trabzanlar, böyle 19 tane örerek, yani kolun çevresinde 19 tane trabzanlar var üçlü grup olarak. Şöyle de göstereyim. Hemen şurada birleştirdiğimiz köşenin yanındaki boşluklara bir zincir ve birleştiriyorum. Şimdi bu ipi koparıp başka bir renge geçeceğim. Buradaki arayı da şurada ufak bir iple şuradan tutturuyoruz. Açık kalmaması için. Diğer ipi şuradan hemen bağlayarak başlatıyorum. Ek yeri her zaman aynı hiza üzerinden devam edecek. 3 zincir ve trabzanlarla devam ediyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Şimdi 4 zincir ve boşluğa 3 trabzan, sıranın bitiminde 2 trabzan, 3. zincirle tamamlayıp sırayı bitiriyoruz. Sırayı 2 trabzan ve 3. zincire bağlayarak tamamlıyoruz. Ben burada ipi koparıyorum. Hemen buradan gene diğer ipi takıp 3 trabzan 1 zincirle devam edeceğim. Şuradan buraya 4 zincirle gelip gene devam edeceğim. Yani bir 3 trabzanla başlıyoruz, bir 4 zincirle başlıyoruz sıralara. Zaten bütün bu ip değiştirdikten sonraki dönüş, yani ek yerlerinde hep aynı şekilde örmüştük. Gene kol bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Beden bitti.
bir kol tamamen bitti. Şimdi bu koldan sonra da lastikleri örüp kazağı tamamlıyoruz. Lastik kısmını 4 milim tığla örüyoruz. Şimdi bu tam bileğe oturan bir lastik oldu. Bunu nasıl ördüm? Tabii ki şuralarda ilmek eksilterek bir sık iğne ördüm. Siz isterseniz bütün bu hem 3 trabzanın hem boşluğun içine batarak hiç eksiltmeden sık iğne örüp üzerine lastiği örerseniz hafif tığ numarası değiştiği için, biraz daraldığı için hafif bir daralma olur ama kol gene geniş kalır. Ya da daha az, bundan daha az ilmek eksiltebilirsiniz. Ben trabzan, şu 3 trabzanın başındakine, şu iki başa sık iğne ördüm. Ortadakine ve boşluğa örmedim. Buraları örmeden geçtim. Sadece şu iki trabzana örerek tamamladım. Bu şekilde baya bir daraldı kol. Siz isterseniz 3 trabzana örüp burayı boşluğu boş geçebilirsiniz. Bu daha az eksiltme yapar. Bu koldan daha biraz daha geniş olur yapacağınız lastik. Ya hepsini öreceksiniz, geniş bir kol bırakacaksınız, ya daha az eksiltip biraz daha geniş bir kol yapacaksınız. Ben bayağı dediğim gibi şu sadece başlardaki trabzanların üzerine sık iğne örerek bayağı bir daralttım. Tam bileğe oturan bir lastik ördüm. Bu da farklı bir tarz. Zaten şimdiye kadar hep geniş bırakmıştım kol ağızlarını. Bu sefer de böyle güzel bir lastikle tamamlamak istedim. Hemen başlayalım. Sırayı başladığımız noktadan şöyle ipi bağlıyorum. Sonrasında bir sık iğne baştaki trabzana, sonra ortadakine atlıyoruz. Diğer baştaki trabzanın üstüne boşluğu atlıyoruz. Baştakine boşluğu atlıyoruz. Şöyle ortadakine atlıyoruz, diğerine. Burayı da atlıyoruz. Burayı da atlıyoruz, diğerine. Bu şekilde sadece iki trabzanın üzerine ördüğümüz sık iğnelerle kol etrafına lastik örmek için önce bir zemin hazırlıyoruz. İlmekleri hazırlıyoruz. Şimdi bu ilmeklerin üzerinden lastik örmeye başlayacağız. Şimdi şu trabzanın üzerindeki başlangıç sık iğnesine bağladım. Bakın ne kadar daraldı. Şimdi lastiğe başlıyoruz. 8 ilmek üzerinde örmüştük. Gene aynen 1 2 3 4 5 6 7 8, bir de fazlası bir üst sıraya çıkmak için 9 tane zincir. Hemen yanındakine 8 tane örüyoruz. 7 ve son zincirin içine 8. Hemen yanındaki sık iğneye sabitliyoruz. Sonra bir üstteki, hemen bir üstteki sık iğneye gene ilmek kaydırıyoruz. Diğer sırayı örüyoruz. Zaten nereye batacağımız çok açık gözüküyor. Aynen yakayı ördüğümüz gibi gene arka ipi alıyoruz. İlmeğin arka ipine. Bu merdiven görüntüsü, zikzak görüntüsü için. Hem de lastik ördüğümüz gibi için bu açılabilir. Lastiği bıraktığınızda küçülebiliyor. O yüzden böyle lastik, bu tarz lastikler güzel oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve son ilmeğe 8 çeviriyoruz.
Şimdi bir zincir ve hemen dibindeki zincirin dibindeki ilmeğe 1 2 3 4 7 ve son ilmeğe 8. Hemen yanındaki ilmeğe şöyle bir sabitliyoruz. Sonra bir üste çıkıyoruz hemen yanındakine. Şimdi bu mesafeyi örüyoruz. Gene sıradan bütün ilmeklere 8 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir, hemen zincirin dibindeki ilmeğe ve diğerlerine 8 tane sık iğneden sonra hemen şu yanındakine ilmek kaydırıyoruz. Sırayı bağlıyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Tekrar bütün bu ördüklerimiz aynen yineleyerek bitiş noktasına kadar geliyoruz. ...36 sıra örüp şöyle iğneyle dikerek birleştirdim. Şimdi beden kısmına lastiği örelim. Tabii ki kolda yaptığımız eksiltmeyi burada yapmıyoruz. Burada ben sadece boşluklara batmadım. 3 trabzanın üzerine 3 tane sık iğne ve boşlukları örmeden geçtim. Burada da hem 4,5 milim tığ bırakıyoruz. 4 milim tığ alıyoruz gene kollarda ve yakada ördüğümüz gibi. Şöyle başlangıç yerine trabzanın üzerine ipi bağlıyoruz. Bir zincir ve aynı noktaya bir sık iğne. Yanındaki trabzana, yanındaki boşluğu atlıyoruz. Trabzana geçiyoruz. 3 trabzana da bir sık iğne, boşluğu atlıyoruz. Sadece trabzanların üzerine sık iğneler örerek sırayı tamamlıyoruz. Sırayı bağlayıp hemen lastiğe geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir de fazlasını çekiyoruz. 9 tane. Hemen yanındaki sık iğneye ve diğer zincirlere 8 tane sık iğne. Kolda ördüğümüz gibi aynısı. Hemen sıradaki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyoruz. Sonra bir üsttekine geçiyoruz. Gene ilmek kaydırarak gene buradaki 8 tane sık iğnenin üzerine ipi de arkadan alarak lastik örgüye devam ediyoruz. Şimdi hemen ölçülerini vereyim fikir vermesi açısından. Lastik başlangıcı ve lastik bitimine kadar kol uzunluğu 63 santim. Beden genişliği 43 santim. Yükseklik 50 santim. Kendi ölçünüze ya da kim giyecekse onun ölçüsüne göre öreceksiniz tabii ki. Yani ipin kalınlığı, inceliği, tığın numarası çok önemli. Biraz deneyeceksiniz. Bunu yapabilmek için, ölçüyü tam tutturabilmek için biraz deneyin. İp
Mesela benim ördüğüm ölçüde, sayıda zincir çekip başlarsanız ipiniz ince ise çok küçük olur. Çok kalınsa da büyük olur. Bunu mutlaka ölçerek yapmanız gerekiyor. Her zaman söylüyorum, örgü kişiseldir. Göğsünüz daha büyüktür, kalçalarınız daha geniştir. Ona göre örersiniz. Birkaç kere denerseniz mutlaka bu ölçüleri eliniz çok alışır ve kolaylıkla yaparsınız. Ya üzerinizi ölçerek ya da giydiğiniz bir kıyafetin üzerinde örerek tamamlarsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz ölçülerde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek ördüm. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka örgülerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.